Sizce Amerika kıtası nasıl bulundu? Aslında Amerika kıtası 7 kere bulunmuştur. Gelin bu keşiflere bir göz atalım. Peki insanlar oraya nasıl gittiler? 11.700 yıl önce, son buzul çağı sona ermeden önce, buzullarda o kadar çok su tutuldu ki deniz seviyeleri düştü. Bering Denizi'nin dibi kurudu ve Bering Kara Köprüsü oluştu ve Amerika'nın ilk insanları bu köprüden geçerek Rusya'dan Alaska'ya göç ettiler. Başka bir grup, Nadene halkı, yaklaşık 5000 yıl önce Bering Denizi'ni geçerek Alaska'ya gitti, ancak diğer araştırmalar Amerika kıtasına 10.000 yıl kadar önce yerleştiklerini gösteriyor. 4000 ya da 4500 yıl önce, Eskimo Aleut grubu, bugünkü Rusya'dan Alaska'ya giderken, Bering Denizi'ne rastladılar ve Nadene halkı gibi, daha önceki göçmenleri kısmen yerinden ettiler ve hatta onlarla karıştılar. Inuit halkı, balinaları ve fokları avlayarak, Soğuk Arktik Okyanusu'na iyi adapte olmuşlardı ve bunun için deri botlarla Sibirya'dan Grönland'a kadar gidebildiler. İlginç bir şekilde, DNA'ları yerli Alaskalılara oldukça yakın, bu da, atalarının bundan önce, Amerika'ya gelip yerel halkla birleşmelerini göstermektedir. Viking destanlarına göre, 980 yıl milattan sonra, kurnaz satıcı olan Kızıl Erik adlı Viking, insanları Norveç'ten İzlanda'ya taşınmaya ikna etmek için oraya Greenland adını verdi ve fakir halk bunun bir fırsat olduğunu düşünüp oraya taşınmaya karar verdiler. Polinezyalılar, rüzgarı, dalgaları ve yıldızları okuyan usta denizcilerdi. Polinezyalılar, yeni topraklar bulmak için Tayvan'dan yola çıktılar. Filipinler üzerinden güneye, Melanezya üzerinden doğuya, ardından uçsuz bucaksız Güney Pasifik'e doğru yola çıktılar. Polinezyalılar, devasa çift kanolar kullanarak Samoa, Fiji, Tonga ve Cook adalarına yerleştiler. ...15. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa'da coğrafya, bilim ve denizcilik alanlarında büyük bir ilgi vardı. O zamanlar, Hindistan ve Çin'in zengin baharatları ve diğer ticari malları, İpek Yolu üzerinden Avrupa'ya ulaştırılıyordu. Ancak bu ticaret yolunun kontrolü, Orta Doğu'da bulunan Müslüman devletlerin elindeydi ve Avrupa'daki krallıklar, alternatif bir ticaret yolunu arıyorlardı. Kristof Kolomb, bu arayışın öncü isimlerinden biriydi. İspanyol Kraliçesi Isabella'nın desteğiyle 1492 yılında 3 gemiyle birlikte batıya doğru yola çıktı. Hedefi, Hindistan ve Çin'e alternatif bir yol bulmak ve bunun için batıya doğru ilerleyerek dünya yüzeyinin yuvarlak olduğunu kanıtlamaktı. Kolomb'un yolculuğu oldukça zorlu geçti. Yaklaşık 70 gün boyunca okyanuslarda seyahat ettiler ve sonunda Bahamalar yakınlarındaki bir adaya ulaştılar. Kolomb, burada Hindistan'a ulaştığını düşündü ve adayı Hindistan adalarından biri olarak adlandırdı. Aslında, Kolomb'un keşfettiği yer, Amerika kıtasının bir parçasıydı ve burada binlerce yıldır yaşayan yerli halklar vardı. Kolomb, bu yerlileri Hintliler olarak adlandırdı ve burada altın, baharat ve diğer zenginliklerin olduğunu düşündü. Kolomb, keşfettiği bu yerlilerle etkileşime geçti ve ardından İspanya'ya geri döndü.
Daha sonra, Amerika'ya daha fazla keşif gezisi düzenledi ve bu keşifler, Avrupa'nın Amerika'ya olan ilgisinin artmasına ve sonunda buranın kolonileştirilmesine yol açtı. Kolomb'un Amerika'yı keşfi, Avrupa'nın tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu keşif, Batı ve Doğu arasındaki ticaret yolunda yeni bir alternatif yarattı ve Avrupa'nın dünya çapında etki alanını genişletti. Birçok kişi, Amerika adının Kristof Kolomb'un keşfinden sonra İtalyan kaşif Amerigo Vespucci'ye verildiğini düşünmektedir. Bazı kaynaklara göre, Amerika adı, yerli halkların kullandığı bir kelime olan Americue kelimesinden türetilmiştir. Bu kelime, bazı bitkilerin reçinesinden elde edilen bir maddeyi ifade ediyordu. Bu madde, genellikle boyama ve yapıştırma işlerinde kullanılıyordu. Bazı tarihçiler, Vinland kelimesinin ince ağaç ülkesi anlamına geldiğini ve bu bölgenin bugünkü Amerika'ya tekabül ettiğini iddia etmektedirler. Amerika'nın keşfi, dünya tarihindeki en önemli olaylardan birisidir. 1492'de Christopher Columbus'un yeni dünyayı keşfetmesiyle başlayan bu keşif, Avrupa'nın dünya haritasındaki konumunu değiştirdi. Ancak, Amerika'nın keşfi sadece coğrafi bir olay değildi, aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik sonuçları da beraberinde getirdi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu bölümümüzü beğendiyseniz, beğen tuşuna basarak ve kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Yeni bir bölüm ve başka bir konuya kadar görüşmek üzere, hoşça kalın.